Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti bazı kesimler tarafından eleştirilirken, aslında işin görünmeyen tarafından bir haberler. Afrika sokağında Türkiye ve Erdoğan rüzgarı esiyor. Türkiye layık demokrasisiyle model oluyor. Türkiye, Afrika kıtasında geçmişiyle yüzleşip yeni bir dış politikanın test sürüşünü yapıyor. Başkan Erdoğan, mazlum ve yoksulları yanına alarak Batı'ya karşı yeni bir isyanı temsil ediyor. Videoya geçmeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz, abone ol butonuna tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Şimdi kitap açılsın ve Afrika kıtası belgeselimiz başlasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi başlayan Afrika programını çok önemsiyordu. Öyle ki Kral Abdullah'ın vefatı sonrası Cidde'ye gidip tekrar kara kıtaya döndü ve programını aksatmadan devam ettiriyor. Bu ziyaret bazı kesimler tarafından eleştiri konusu oldu ve "Ne işimiz var Afrika'da?" diye soruyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyanın geri kalan ülkelerinin liderleri arasında Afrika'ya en fazla önem veren isim olarak öne çıkıyor. Jeostratejistler 21. asrın Afrika'nın 100 yılı olacağını söylüyorlar. Türkiye aslında kara kıtada kendi tarihini ve yeni geleceğini arıyor. Dünyada birileri huzurlu yaşasın diye Afrika hala sömürülüyor. Afrika'da su krizi dışında açlık krizleri de yaşanıyor. Bunların hepsinin temelinde birileri kendi hayatını çok rahat ve huzurlu bir şekilde yaşasın diye oluyor. Hatta dünyanın başka yerinde başka insanların robe-de-chamber'larını giyip sabah çok huzurlu bir şekilde hayatlarını yaşamaları için bu sömürü gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler de onlarca yıldır bu gerçeklere göz yumdular. Afrika'daki insanlar kendi topraklarının altında çıkan madenlere bile dokunamayacak durumdalar. Yani sömürülüyorlar. Afrikalı insanları tanıdığınız zaman kendi hayatınızı sorgulamaya başlıyorsunuz. Başkan Erdoğan, Afrika'da bulunan 30 ülkenin tamamına gitmiş oldu. Tabii bu ülkelerin birçoğunu da birden fazla kez ziyaret ettiğini hatırlatalım. Erdoğan, Türkiye'yi yeni dönemde dışa açmak ve özgür ağırlığını yükseltmek istiyor. Merhum Turgut Özal gibi Başkan Erdoğan da gezilere iş adamlarını davet ediyor ve sorunlarıyla tek tek ilgileniyor. Erdoğan Angola'ya gitti. Kişi başına gelir cari dolar kurundan 2000 doları ancak aşıyor. Togo'da ise kişi başına gelir 1000 dolar düzeyinde. Nijerya'da ise 3000 doların altında kişi başı gelir düzeyleri. Türkiye bu ülkelere ihracat yapmak için gidiyor. Ne yazık ki görmek istemeyen gözler bu hedefleri de saptırmış durumda. Afrika kıtasındaki ülkelere Türkiye muhtemelen mobilya, beyaz eşya, çimento ve tekstil ürünleri satacak. Ayrıca gelecek senelerde bu ülkelere yerli İHA ve SİHA'larla yerli helikopterlerin de ihraç edildiğini görebileceğiz. Erdoğan ülkemizin eksenini kaydırdı. Afrika'ya göz kırparak Ukrayna ve Rusya arasında da barışı sağlayarak liderliğini konuşturuyor. Sudan'dan 100 yıllığına kiralanan binlerce dönüm tarım arazisini de unutmayalım. Bu son gezinin öncesinde de tanık olduğumuz gibi Afrika gezilerini lüzumsuz yere masraf yapmak olarak gören bir anlayış da var ülkemizde. Afrika'yı yamyamların yaşadığı, timsah yiyen insanların bulunduğu bir coğrafya olarak tasavvur edenler için söylenebilecek bir şey yok. Onların algılarını biraz daha zorlasanız, Afrika'ya gittiğinde Erdoğan'ın uçağının normal bir pistte değil de çöl ortasındaki kumların üzerine ya da aslanların şaşkın bakışları arasında doğal bir safari parkına indiğini düşünüyor bile olabilirler. Ama işin gerçeği tabii ki çok farklı. Bazı rakamlar verelim. Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisi sayesinde karşılıklı ticaret hacmi 20 yıl içerisinde 4 milyar dolardan 25 milyar dolara kadar yükseldi. Bu süre zarfında Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı 9'dan 43'e, Türk Hava Yolları'nın Afrika destinasyonu 60'a çıktı. Türkiye'nin savunma sanayine Afrika ilgisi var. Ağustos ayında İstanbul'da yapılan savunma fuarına en büyük ilgi Afrika ülkelerinden gelmişti. O günlerde fuar alanında konuştuğumuz üst düzey bir Türk yetkili, "Bir görseniz nasıl da mutlu oluyorlar, Türkiye'nin bu alandaki başarısını gördükçe" ifadesini kullanmıştı.
Fuar programı sırasında ikili görüşmelerin çoğu Afrika ülkelerinden gelen hükümet başkanları ya da bakanlarla yapılmıştı. Türkiye'ye gelen Afrika ülkelerinin liderleri Ankara'daki Savunma Sanayi Başkanlığı'nı da ziyaret programlarına eklemişler. Bu yakın ilginin sonucunu önümüzdeki süreç içerisinde SİHA'lar başta olmak üzere pek çok savunma sanayi ürününün ihracı olarak görebileceğiz. Ama ben Erdoğan'ın Afrika ilgisinin öznesinde sadece bu türden ticari konuların olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın kurulu düzene olan itirazları Afrika'da destek buluyor. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı, insani ve siyasi duruşuna en fazla cevap aldığı coğrafyalardan biri olduğu için Afrika ile yakından ilgileniyor, bu seyahatleri yapıyor. Erdoğan'ın önceki gün Angola parlamentosunda yaptığı konuşmadan bir alıntı yapalım. Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz. Öncesinde Angola Devlet Başkanı ile basının karşısına çıktığında da şöyle bir açıklama yaptı Erdoğan. Adil bir dünya içinde el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır. Ayağa kalkmak gerekiyor. Haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Afrika gezisi sırasında Angola ve Togo caddelerinden Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" adını taşıyan kitabının afişlerini gösteren fotoğraflar yansıdı. Kitabın başında Erdoğan, 5 ülkenin oyuncağı haline gelen Birleşmiş Milletler'in ciddi bir reforma tabi tutulmasını öneriyor. Afrika gezisinde de bu bahse önemli bir yer ayırmış olması, kurulu düzene itiraz anlamında bu sesin Afrika'da karşılık bulduğu anlamına geliyor. Bazı Avrupa ülkelerinin özellikle de uyguladığı sömürü ve asimilasyon politikalarıyla Afrika'nın üzerinden buldozer gibi geçen Fransa'nın, Türkiye'nin Afrika yöneliminden duyduğu rahatsızlık çok aleni hale gelmiş durumda. Afrika'yı yakından izleyen uzmanlar, bu ülkelerin çoğunda bu sömürge tarihine dair ciddi bir farkındalığın oluşmaya başladığını dile getiriyorlar. Fransa'da Türkiye'nin Afrika ilgisinden duyduğu rahatsızlığı defalarca dile getirdi. Afrika kıtası artık uyanıyor. Başkan Erdoğan da sömürülen devletlerin sesi oluyor. Bu kıtadaki yeni bilinçlenmeye yaptığı katkıda Avrupa ülkelerini çoktan rahatsız etmiş durumda. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Başkan Erdoğan Afrika kıtasına imzasını atıyor. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza katılın. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.